Herkese merhabalar, ben Huri. Huri ve Tek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için davet sofralarına yakışan harika bir tarif hazırlıyorum. Evet, tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. ...500 gram iri doğranmış dana etim var. Yıkadım. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. 2 bağ lahanam var. Yıkadım ve sap taraflarını keserek hazırlıyorum. İç harcımız için 2 adet büyük soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Soğanların hepsini doğradım. Tencereye alıyorum. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirerek kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, kokusu çıktıktan sonra 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur ekleyelim. Birlikte kavuralım. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Topak olana kadar soğanla birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, pirincim topak oldu. Üzerine 1 su bardağı su ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte demlenmeye bırakıyorum. Kaynayan sıcak suya lahanaları atarak yumuşayana kadar haşlıyorum. Şöyle bir ters düz yapıyorum. Diğer tarafları da haşlayalım. Yumuşadıktan sonra fazla suyunu süzerek tepsiye alıyorum. Kalan ikinci postayı da atarak haşlıyorum. Evet, lahanalarımın hepsini haşladım. Soğuduktan sonra iç harcıma doğranmış maydanoz, dereotu, karabiber, kuru nane, isot, pul biber ekliyorum ve karıştırıyorum. Kara lahana yapraklarını ortadan ikiye kesiyorum. Sap kısımlarını keserek ayırıyorum. Evet, iç harçtan her birine pay ediyorum. Kenarlarını kapatarak lahanaların hepsini bu yöntemle saralım. Evet, lahanaların hepsini sardım. Tencereye dizelim. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, tencerenin yarısına gelecek kadar soğuk su, kapağını kapatırım. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeyi bırakalım. Evet, etim sulanmış. Yumuşayana kadar pişiriyorum. Yumuşadıktan sonra sıvı yağ gezdirelim, karıştıralım. Bir tane büyük kuru soğanı bir yalık olacak şekilde doğradım. Üzerine ekliyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası. 4-5 yemek kaşığı domates suyu ekliyorum. Karıştırıyorum. Pişirmeyi bırakıyorum.
Evet, yemeğimi kontrol ediyorum. Etler yumuşadıktan sonra doğranmış biber ekleyelim, karıştıralım. Evet, buzluğumda biberim ve domatesim vardı. Hepsini yarı buzlu bir şekilde ekliyorum, karıştırıyorum. Yeteri kadar su ilavesi yapıyorum, pişirmeyi bırakıyorum. Yemeğim lokum gibi piştikten sonra üzerine tuzunu veriyorum, karıştırıyorum. Biraz daha pişirmeyi bırakalım. Dolmam yumuşamış, suyu da azaldıktan sonra bolca zeytinyağı gezdirerek pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, lahanalarım piştikten sonra tepsiye alarak soğutmayı bırakıyorum. 2 su bardağı mısır unu, 2 su bardağı normal buğday ununu eleyerek karıştıralım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz. Evet, 2,5 su bardağına yakında su kullandım. Orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Evet, gerekirse normal un ilavesi yaparak yoğurma işlemine devam edelim. Üzerini kapatarak mayalanmayı bırakalım. Mayalanan hamurumu tekrardan yoğurarak tezgah üzerine alıyorum. Bu aşamada bir miktar daha un ilavesi yapıyorum. Evet, hamurumu oklava yardımıyla açıyorum. Ben biraz kalın açmışım. Sizler daha ince açarsanız daha güzel olacaktır. Yuvarlak tepsiye oturtturalım. Ortasına bir kase alalım. Kenarlarına soğuttuğumuz sarmaları dizelim. Sıcak koymayalım. Hamurumuz pişer. Kenarlarına patates ve havuç kızarttım. Her bir boşluğa dolduruyorum. Kaseyi ortadan alalım. Pişirdiğimiz etin suyunu süzerek orta kısmına bolca yerleştirelim. Evet, hamurun fazlalıklarını yukarı kaldırarak kapatalım. Fazlalığını kopartalım üzerindeki süsleme için. Evet, ben biraz kalın yapmışım. Sizler bu kadar kalın yapmayın. Evet, fırın tepsisine ters çeviriyorum. Evet, kenar hamurunu şerit haline getirdikten sonra ikili burgu yapıyorum.
Hamurun orta kısmına burguyu şekil verelim. Evet, bir tane de yuvarla ortasına alalım. Bir yumurta sarısını bir yemek kaşığı yoğurt ve sıvı yağ ile çırptıktan sonra her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Susam ve biraz çörek otu serpiyorum. Önceden ısınmış 165 derecede fanlı fırında pişirmeyi bırakıyorum. Evet, fırın pişti, fırından çıkartıyorum. Servis tabağına aldım. Gerçekten muhteşem görüntüsü ve lezzeti. Kapağını keserek ikramı edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.